Dünyada kötülük kol geziyor. Her gün insanların daha ne kadar cani olabileceğine bir kez daha şaşkınlık ve öfkeyle tanık oluyoruz. Ne yazık ki bazen bu acımasızlık insanların en yakınlarından geliyor. Tıpkı Lacey Allen Fletcher gibi. Lacey uzmanlara göre daha önce kimsenin çekmediği kadar büyük acılar yaşamıştı. Ona bunu yapansa öz anne ve babasıydı. Lacey Fletcher 1986 yılında Slaughter, Louisiana'da doğdu. Ailenin tek çocuğuydu. Otizm teşhisi konulan Lacey, erken yaşlardan itibaren önemli zorluklarla karşılaştı. Her şeye rağmen elinden geldiğince arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışıyor, eğitim hayatını sürdürmek için çaba sarf ediyordu. Okulun voleybol takımına girdi, sosyal ilişkilerini güçlendirdi. Ama ergenlik çağına geldiğinde tavırları değişmeye başladı. Artık kimseyle yakınlık kuramıyor, kendi içine kapanık bir halde yaşıyordu. Ailesi onu hastaneye götürdüğünde sosyal anksiyete teşhisi kondu. Bir süre tedavi görse de olumlu bir gelişme yaşanmadı. Bu durum onun okul hayatını da etkilemeye başlamıştı. Akran zorbalığına uğruyor, onun için okula gitmek her gün daha büyük bir zorlukla karşılaşması anlamına geliyordu. Sonunda ebeveynleri Sheila ve Clay Fletcher onu okuldan aldı ve eğitimine evde devam etmesine karar verdi. Aslında bu karar Lacey'i daha fazla zorbalıktan koruma amacıyla alınmış gibi görünse de aynı zamanda onu tüm hayattan izole etti. Sheila ve Clay, bakım sorumluluklarının kendilerini zorladığını sık sık dile getiriyorlardı. Lacey 24 yaşına geldiğinde bilişsel sağlığı ciddi şekilde bozulmaya başladı. Bu durum onun evden çıkamaz hale gelmesine sebep oldu. Artık sadece ruhsal değil, fiziksel açıdan da sorunları vardı. Önce yürüme yetisini kaybetti, ardından tüm vücudu felç oldu. Kendisine laktin sendrom teşhisi kondu. Bu hastalık bilinci açık olsa da vücudundaki kasları hareket ettirememesine sebep olmuştu. Lacey artık sadece gözlerini oynatabiliyordu. 2011 yılından sonra tamamen eve hapsoldu. Durum öyle tuhaftı ki çiftin komşuları bile onların bir kızı olduğundan haberdar değildi. Ama Sheila ve Clay hayatlarına son derece normal bir şekilde devam ediyorlardı. Etkinliklere katılıyor, kısa tatiller planlıyor, gezilere çıkıyorlardı. Lacey'den haberdar olan eski komşuları ise kızlarını sorduğunda konuyu geçiştirip iyi olduğunu, kimseyle görüşmek istemediği için evden çıkmadığını söylüyorlardı. Ama tüm bu süre boyunca onu evin deri kanepesine mahkum ettiler. Lacey, öylece bırakıldığı kanepede 12 yıl boyunca yaşam savaşı verdi. Lacey'nin tutulduğu koşullar korkunçtu. Ebeveynleri dışkısı taşmasın diye kanepenin etrafına havlular yerleştirdi. Ama başka hiçbir şey yapmadılar. Evin geri kalanı iyi durumda olmasına rağmen Lacey'nin bulunduğu alan tam anlamıyla bir felaketti. Zamanla kasları eridi ve ciddi şekilde yetersiz beslenmeye başladı. Çevresindeki haşereler alana musallat oldu ve uzun süre kendi atıklarına maruz kalması nedeniyle bedeni kanepeye yapıştı. Lacey'nin kıyafetleri artık ona uymuyordu ve vücudundan sarkıyordu. Ebeveynleri sık sık tatile çıkarak onu uzun süre yalnız bırakıyorlardı. Bu da onun aç kalmasına sebep oluyordu. Kas atrofisi ve yetersiz beslenme nedeniyle kendini kanepeden kaldıramıyordu. Vücudu ülserle kaplıydı ve yaralarında kurtçuklar vardı. Açlık ve kemik enfeksiyonları sonunda sepsise yol açtı ve ölümüne sebep oldu. 3 Haziran 2022. Sheila Fletcher 911 arayarak Lacey'i kanepede ölü bulduğunu bildirdi. Acil servis ekipleri geldiğinde Lacey'nin vücudunu korkunç bir halde buldular. 44 kilogram ağırlığında yaralar, dışkılar ve kurtçuklarla kaplıydı. Adli tabip ölümün 1 ila 2 gün önce gerçekleştiğini belirledi. Lacey'nin ölümü ciddi tıbbi ihmal sonucu gerçekleşen cinayet olarak değerlendirildi. Araştırmacılar olay yerini şimdiye kadar gördükleri en kötü ihmal vakalarından biri olarak tanımladı. Olay yerini gören acil servis görevlisi ve araştırmacılar sahnenin etkisiyle yemek yemekte ve uyumakta zorlandılar. Lacey'nin adeta kasları ve vücudu erimiş ve kanepeye yapışmıştı. Mayıs 2022'de Sheila ve Clay Fletcher tutuklandı ve 2. derece cinayetle suçlandı. Kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Haziran 2023'te aynı suçlamalarla yeniden yargılandılar. Hukuki süreç uzun ve karmaşıktı. Birçok tanıklık ve kanıt sunuldu.
6 Şubat 2024'te Sheila ve Clay adam öldürme suçunu kabul ettiler. Böylece müebbet hapis cezasından kaçmış oldular. Duruşma sırasında kızlarının tıbbi yardım almayı reddettiğini ve bu durumun kendi seçiminin bir sonucu olduğunu iddia ettiler. Ancak savcılık, Lacey'nin zihinsel durumu nedeniyle böyle kararlar alabilecek durumda olmadığını bildirdi. Hakim son sözlerinde Sheila ve Clay'in kızlarının iyiliği için sorumluluk almaktaki başarısızlıklarını vurguladı. Sürekli ihmalleri ve hareketsizliklerinden doğrudan Lacey'nin trajik ölümüne yol açtıklarını belirtti. 20 Mart 2024'te Sheila ve Clay 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 20 yıl ertelenmiş hapis cezası verildi. Hapisten çıktıktan sonra da 5 yıl denetimli serbestlik cezası alacaklar. Lacey Fletcher'ın hikayesi, bakıma muhtaç olanlara karşı merhamet ve sorumluluğun önemini bir kez daha tartışma konusu yaptı. Bu olay birçok kişiyi şok etti ve ihmalin ağır sonuçlarını da gözler önüne serdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.